Buse'nin sepetinden herkese merhaba. Bugün çantalarımıza çanta charmı yapıyoruz. Ayrıca gözlük kılıfı olarak da geçiyor. Şu şekilde bir kılıf hazırlayacağız. Yapabilmek için 30-40 gram, 20 gram kadar şöyle avuç içi kadar bir kağıt ipiniz varsa mutlaka bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı çok kolay. Bir günde defaten daha fazla yapabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Ayrıca küçük kazançlar da elde edebileceğinizi düşünüyorum. Şöyle karşılıklı çıt çıtlar diktim ve gözlüğümü arasına koyduktan sonra bu şekilde kapatarak çantama bunu asabiliyorum. Şuraya da şöyle bir aparat takmış oldum. Dilediğiniz tüm ipleri yapabilirsiniz ama kağıt iple birazcık daha zengin bir dokuya sahip olduğunu düşünüyorum. Yapımı çok kolay. 3,5 ya da 4 numara tığ kullanabilirsiniz. Video içerisinde zaten nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde gösteriyorum. Açıklamaya geçmeden önce bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız, iştahınız da kabardıysa hadi yapımına geçelim. Örgü seviyesi oldukça kolay. Bakın şu şekilde çıt çıt dikerek tamamlamış oldum. Spiral bir şekilde sık iğnelerden oluşan yuvarlak bir parça örüyoruz. Sadece yapmamız gereken bu. Daha sonrasında da katladığımızda eşit olarak karşılıklı gelecek şekilde çıt çıtımızı dikiyoruz. İsterseniz düğme ile de birleştirebilirsiniz. Aksesuar satan dükkanlarda bu tarz böyle parçalar bulabilirsiniz. Oldukça da bunlar zaten uygun fiyatlıya gelmiş oluyor. Mıknatıslı olduğu için de çok çabuk hemen birleşmiş oluyor. Gözlüğümü takacak olursam da bakın şu şekilde tekrar göstereyim. Açıyorum. Gözlüğümü içerisine koyuyorum ve bu şekilde kapatarak çantamıza charm olarak bunu takabiliyoruz. 20-30 gram kadar ip sizin işinizi görecektir. Yapmamız gereken tek şey arttırma noktalarını üst üste getirmemeye çalışmak. Çünkü bir yuvarlak parça elde etmiş oluyoruz. Sihirli halka içerisine 8 adet sık iğne yaparak başlayacağım. Hemen şöyle ipimi bir tur çevirdim ve buraya bir kilit zincir yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğun içerisine 8 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Eğer ipiniz ince ise 10 yapabilirsiniz ya da bu dokudan daha kalın ise ipiniz 6 tane de yapabilirsiniz. Amacımız sadece spiral bir örgü örmek olacak. Sayalım. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpimizi oldukça narin kapatıyoruz. Kağıt ip olduğu için çok fazla güç harcamayalım. Bu kadar kapanma benim için ideal oldu. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğne içerisinden ipimi geçirdim ve ilmeğimi kaydırdım. Biraz daha sıkılıyorum. Daha sonra bu ipimizi saklayacağız zaten. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Her bir sık iğne tepesinin içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum. Bu sırada 8 tane değil de 16 adet arttırma yapmış olduk. 16 adet sık iğne yapıyoruz. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bütün tepelerimize battık. Son olarak ilk başladığımız yerdeyiz. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bir zincirle yukarıya çıkmış olduğum tepenin içerisinden geçiriyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Buradan sonra ilmek ayracımıza ihtiyacımız var. Son yaptığımız sık iğnemizin içerisine şöyle ilmek tutucumuzu geçirdik. Sıramız kaybolmasın diye. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Çift olarak battığımız sık iğnelerin içerisine birer tane batacağız ki sekizgen bir parça olmasın. Spiral örmemizdeki amaç bu. Denk gelmesin. Yani çift olan yerlere tek, tek olan yerlere çift batabilirsiniz. Önünde ya da arkasında arttırma noktaları geldiğinde çift olan batım yerlerine tek olarak batacağız ki denk getirmemeye çalışalım. Aksi takdirde köşegen bir parça olmuş olur ve biz bunu istemiyoruz. İlk yapmış olduğum sık iğne içerisine çift, sıradaki arttırma noktasına tek batıyorum bakın. Şimdi buraya çift batıyorum. Bir tek bir çift yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz.
Bir tek bir çift olarak sıramızı bitirdik. İlmek tutucumuz ile sıra sonuna kadar da geldik bu şekilde. Şimdi bu tam artırma yerine çift yapmıştık. Bir aşağıdakine buraya tek yaptık. Son olarak buraya çift batıyorum. Buraya yaptıktan sonra tekrardan ilmek ayracımızı çıkarttık. İkinci arttırmamıza geçiyoruz. Bu şekilde ilerlememize devam edeceğiz. Buraya bir tek, ikinci tek ve direkt bu boşluğun içerisinde çift arttırma yaptım. Hemen tekrardan sıra başım belli olsun diye ayracımı takıyorum. 2 tane tek, bir tane çift olarak sırayı tamamlıyorum. Bakın bir alt sırada arttırma noktamız vardı. Hani amacımız kesinlikle arttırma noktalarına denk getirmemek. Hemen onun yanındakine yapabilirsiniz. Bir öncekine de denk gelebilir. Bu hiç önemli değil. Sadece üst üste aynı yere arttırma yapmıyoruz. Zaten bu şekilde spiral bir yuvarlağı elde etmiş oluyoruz. 2 tane tek, bir tane çift. Bu şekilde büyütmeye devam ediyorum. Tekrardan sıra başımıza geldik. 2 tek bir çift artırmamızı yaptık. 3 tek bir çift olarak sıra başımdan itibaren devam ediyorum. Ayracımı burada çıkarmıştım. Bakın 3 tane yaptım. Arttırma noktasına geldi burada. Arttırma noktasını da geçiyorum. Hemen yanına bir arttırma daha yapıyorum. Yani 3 olur ya da 4. olur. İlk sırada şu şekilde arttırmamızı yapacağız. Elinizde olabildiğince normal orta gevşeklikte bırakabilirsiniz. Çok fazla sıkmanıza elinizi gerek yok. 3 tek bir çift olarak sıra sonumu devam ettiriyorum. Bu yapımı çok kolay bir parça. Bunun şu kısmındaki uzunluğumuz 12 santim olacak. Yani yetişkinlerde gözlük şu açı olarak şurası 12 santime tam tekabül ediyor. Tek bir arttırma ya da 7 tek bir arttırmaya kadar büyütebilirsiniz. 12 santimi yakaladığımızda işlemi durduracağız ve daha sonrasında kenar oyamızı yapacağız. Aynı zamanda da hemen mıknatısla görmüş olduğunuz gibi şöyle dikeceğiz. Zımba da buna bastırabilirsiniz. O da çok güzel olur ama evde bunu kendiniz çok kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Kolay ve pratik, aynı zamanda çok şık duran bir parça yapıyoruz. Gene yaza damgamızı vuracağız diye düşünüyorum. Şimdi tekrardan örgümüze devam ediyoruz. Bunu 12 santim büyüklüğüne getirene kadar artırmaya devam ediyoruz. 3 tek bir çiftte kalmıştık. 12 santime ulaştık. 6 tek bir çift yaptım. Eğer ipiniz ince ise 12 santime ulaşmak için 7 tek bir çift de yapabilirsiniz. Ama bu 12 santimlik ara kısmını çok fazla büyütmeyelim. Çünkü gözlük daha önce denediğim için söylüyorum bunu da, gözlük kısmı şurası çok fazla böyle bir potluk yapıyor. Ve şurası tam olarak gözlüğümüze yerleştirdiğimizde kasma yapıyor. Onu yapmayalım. Aynı zamanda gözlüğümüzle deforme etmeyelim diye söylemek istedim. Şimdi buradan itibaren dilerseniz bu şekilde de bitirebilirsiniz. Ama şu kenar görünüm kısmını yapacağız. Bunun için de ilmeğimizi tersten dönmüş olacağız. Hiç zincir çekmiyorum. Sıra başımdayım. İlmek ayracımı çıkarmıştım. Şöyle birazcık ipimi uzatıyorum. Geriye geliyoruz, yani örgü örerek ileriye doğru değil, geriye doğru dönüş yapacağız. Hemen sırada gelen sık iğnemin içerisinden giriyorum. İpimi geçirdim ve ilmeğimi kaydırdım. Tekrar gösteriyorum. Sırada gelen sık iğnemin içerisine bakın, batırıyorum. İlmeğimi çıkardım. İpimi geçiriyorum. Bu şekilde tersinden örerek şöyle bir oya yapmış oluyoruz, kordon gibi. Tekrardan sırada gelen sık iğnemin içerisine giriyorum ve 2 ilmeğimi birden çektim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizin hepsini geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar örgümüzü tersinden geldik. Bakın burada başlamıştık. Tekrardan aynı noktaya geldik. Hemen burada da şöyle 2 ilmeğimizin içerisinden tığımı geçiriyorum. Şuradaki ipimi buraya sabitliyorum bu şekilde. Bir tane sıkılamak için
zincir çektim ve pay bırakarak işlemimi bitiriyorum. Bu aşamadan sonra dediğim gibi zımbamızı takacağız. Ya da çıt çıt ne isterseniz artık şu şekilde el ütüsü yapabilirsiniz. Dilerseniz buna çok hafif bir buhar da verebilirsiniz. Hemen ipimi şurada biraz gizlemek istiyorum. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Birçok rengini yapabilirsiniz. Evinizde, elinizde olan tüm artık kağıt ipleri kullanabilirsiniz. Çünkü çok az bir miktarda harika bir sonuç elde ediyorsunuz. Hemen karşılıklı olarak daha sonrasında şu şekilde çıt çıtlarımızı dikerek işlemimizi bitireceğiz. Dediğim gibi 12 santimi yakalayana kadar arttırma yapıyoruz. Daha sonrasında hemen bunları da takarak işlemimizi bitireceğiz. Ve sonuç bu şekilde olmuş oldu. Dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Çok özgün bir parça olduğunu düşünüyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Bu gibi videoların daha fazlasını dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemizde ne yapalım onu da aşağıya yazarsanız ayrıca mutlu olurum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.